Şimdi elimizde tek bir kaynak var. Bir dizi bölümünün dökümü. Ama nasıl bir kaynak? İçi resmen entrika, güç ve ihanetle dolu bir okyanus gibi. Bugün bu metnin en derinine, en karanlık köşelerine dalıyoruz birlikte. Amacımız ne mi? Bu karmaşık aile bağlarını, yani o ölümcül sırları ve intikam yeminlerini bir bir çözüp karakterlerin ruh haritasını çıkarmak. Hazırsan bu fırtınalı dünyayı bir masaya yatıralım bakalım. Bu metinde beni en çok büyüleyen şey, her karakterin kendi adaletini bir silah gibi kuşanmış olması. Burası onur, sevda, görev gibi kavramların nasıl tehlikeli bir şekilde iç içe geçtiğini gösteren canlı bir laboratuvar adeta. Bu inceleme boyunca aklının bir köşesinde hep şu soruyu tutmanı istiyorum. Bir sır, dolu bir silahtan daha ölümcül olabilir mi? O zaman gücün merkez üstünden başlayalım. Fırtınanın tam gözündeki adam. Adil Koçari. Bu adamın kim olduğunu anlamak için öyle uzun analizlere falan gerek yok bence. Çobanlarına verdiği cezaya bakmak yeterli. Hayvanlar karda susuz kalmış, o ne yapıyor? Alın altlarından bunların pick-up'larını, ATV'lerini, yürüsünler kendi başlarına gitsinler diyor. Bu hareketle aslında kim olduğunu anında anlıyoruz. Yani benim kurallarım var, uymazsanız yanarsınız. Affetmek onun kitabında yok. Kesinlikle. Bu sadece bir sinir patlaması değil. Bu onun krallığının Anayasası gibi bir şey. anayasası. Evet, aynen öyle. Sorumluluk ihlal edilirse bedeli ödenir. Adil'in dünyasında adalet tam olarak bu demek. Ama bu adalet anlayışının ne kadar acımasızlaşabildiğini eniştesi İso'yu sorguladığı sahnede görüyoruz. Onu gözünü kırpmadan keçilerin önüne atıyor ve bir sırrı öğrenmek için hayatıyla tehdit ediyor. Bu gücünü sadece düzeni sağlamak için değil, kendi iradesini mutlak bir gerçek olarak dayatmak için kullandığının en net kanıtı. Ve o güç sarhoşluğu içinde inanılmaz bir hamle daha yapıyor. En büyük rakibi Fırtına ailesinden Oruç'un doktorluk mesleğini elinden aldırıyor. Onu mesleki olarak bitiriyor resmen. Ama hemen sonra ne yapıyor? Oruç'un sevdiği kadın Eleni'ye gidip sanki bir lütufta bulunuyormuş gibi ben Oruç için daha iyi bir gelecek planladım diyor. Bu nasıl bir zihin yapısı? Yani bir yandan yok ediyor, bir yandan da o enkazın üzerine kendi istediği binayı inşa etmeye çalışıyor. Çünkü onun için insanlar kendi satranç tahtasındaki piyonlardan ibaret, onları istediği kareye sürer, istediği zaman da feda eder. Rakibini yok etmek yetmez, onu kendi kurallarına göre yeniden şekillendirmek ister. Tam da bu yüzden Esme ile ilgili hamlesi çok kritik. Evet, orası inanılmaz. Sırf Esme'den ayrıldığı ve ona bir sır saklandığını öğrendiği için aniden başka biriyle evlenmeye karar veriyor. Bu bana o kadar da stratejik gelmiyor açıkçası. Sanki tamamen incinmiş bir egonun, fevri, hatta çocuksu bir tepkisi gibi. Sırf Esme'nin canını yatmak için yapılmış ani bir hamle. Fevri olduğu kesin, evet, ama Adil Koçari gibi adamlarda en fevri anlar bile bir stratejiye hizmet eder. Bu ani evlilik kararı Esme'yi duygusal olarak tamamen istikrarsızlaştırıp hata yapmaya zorlamak için tasarlanmış bir şok taktiği. Onun için duygular da birer silahtır ve en iyi bildiği şey karşısındakinin duygularını ona karşı kullanmaktır. Esme'yi yola getiremeyeceğini anlayınca onu kırmayı deniyor. Yani bu bir seni kaybettim, hayatıma devam ediyorum hamlesi değil, seni kontrol edemiyorsam yok ederim hamlesi. Bu da bizi o kontrol takıntısının en büyük düşmanına getiriyor. Bilmediği, yönetemediği o büyük sır. Orası. Bu kadar kontrolcü, her şeyi bilmek ve yönetmek isteyen bir adam, bilmediği bir sır tarafından yönetilmeyi, onun hayatını şekillendirmesini nasıl kabulleniyor? Kabullenemiyor. İşte o yüzden bu sır onun için bir meraktan çok daha fazlası. Kendi dünyasındaki bir sistem hatası ve o hatayı ne pahasına olursa olsun düzeltmek zorunda. Bu kabul edememe hali her şeyi tetikliyor zaten, değil mi? O sır onun mükemmel kontrol dünyasındaki tek kör nokta. Ve o kör noktayı yok etmek için her şeyi, herkesi yakmaya hazır. Bu da bizi o sırrın ne olduğuna getiriyor. Oruç, Adil'in yüzüne karşı neden sustuklarını söylüyor. Senin adaletinin ipi boynuna dolanmasın diye susarız. Seni katil edecek sırrı unutacağım mı öyle mi? Yani metne göre amaçları aslında Adil'i korumak. Evet, bu edebiyatta sıkça gördüğümüz klasik bir asi sır motifi. Sevdikleri kişiyi korumak için gerçeği ondan saklarlar.
Ama burada bir duralım ve sonuçlarına bakalım. Bu koruma eylemi neye mal oluyor? Oruç, hayatına adadığı mesleğini kaybediyor. Esme, sevdiği adamla kanlı bıçaklı oluyor. Fatime, hiç tanımadığı bir adamla zorla evlendiriliyor. Yani koruma eylemi etraflarındaki herkes için tam bir yıkım makinasına dönüşüyor. Yani aslında onu korumaya çalışırken, farkında olmadan onun en canavarca içgüdülerini besliyorlar. Sır Adil'i daha da paranoyak, daha da acımasız yapıyor. Onu katil olmaktan korumaya çalışırken bir tiran olmasına zemir hazırlıyorlar. Ne kadar korkunç bir ikilem bu. Tam olarak bu. Ve bu durum şu temel soruyu sormamıza neden oluyor. İyi niyetle saklanan bir yalan yol açtığı felaketleri haklı çıkarabilir mi? Onlar adil adına bir karar veriyorlar ama bu kararın bedelini başkaları ödüyor. Sır, soyut bir kavram olmaktan çıkıp İso'nun sorgulandığı o sahnede elle tutulur somut bir silaha dönüşüyor. O sahne gerçekten tüyler ürpertici. Adil, keçilerin önündeki çaresiz İso'ya bağırıyor. Bu sırrı bana söylemezseniz cezasını da İso'nun canına keseceğim. Orada Fadime'nin çığlıkları arasında anlıyoruz ki sır artık sadece bir bilgi değil, bir idam fermanı. Bilinmemesi bile bir cana mal olabilir. Ve o anda Adil bilmediği bir sırrı bir silah gibi kullanıyor. Esme ve Oruç ise sırrı bildikleri için o silahın namlusunun ucundalar. Sırrın kendisi değil, varlığı bile bir tehdit unsuru haline gelmiş durumda. Bu tehdit sadece canları değil, kalpleri de hedef alıyor. Evet, bu zehirli sır hikayedeki bütün aşkları da birer savaş alanına çeviriyor. Huzurlu limanlar yok, herkes fırtınanın ortasında. Başrolde de tabii ki Adil ve Esme var. Aralarındaki gerilim o kadar yoğun ki Esme'nin Adil'e attığı tokat bir dedikodu videosu olarak bütün kasabaya yayılıyor. Bu özel bir anın ifşası değil, resmen bir savaş ilanının viral olması gibi. Kesinlikle. Adil'in Esme'ye söylediği "ya kocanın suyuna gidersin ya benimle ateşe atlarsın" sözü de bir aşk ilanı değil, bir ultimatom. Bu Adil ve Esme arasındaki dinamiğin özeti. Bu bir aşk hikayesi değil, bir egemenlik mücadelesi. Aşk sadece bu savaşta kullandıkları bir silah. Asıl amaçları birbirlerini fethetmek, sevmek değil. O tokat sahnesi de bu yüzden çok güçlü. Esme'nin artık kelimelerinin bittiği, çaresizliğinin ve öfkesinin bedeninden taştığı bir an. Sana boyun eğmeyeceğim demenin en fiziksel hali. Bir yanda anneliği ve kocası Şerife olan mecburiyetleri, diğer yanda Adil'in bu her şeyi yutan, ya benimsin ya toprağın tavrı arasında sıkışıp kalmış. Aynen öyle. Onların ilişkisi sürekli bir çarpışma halindeyken, madalyonun bir de diğer yüzü var. Oruç ve Eleni. Onların ilişkisi bu kaosun ortasında bir sığınak gibi. Oruç her şeyini, mesleğini, itibarını kaybettiğinde Eleni ona sırtını dönmüyor. Aksine teknede geçen o konuşmaları çok anlamlı. Evet, Elene'nin tavrı müthiş. Orucun sır saklamasına değil, bu sır yüzünden kendine harcamasına kızıyor. Kendine yaptığına daha çok kızdım diyerek onu silkeliyor, ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bu ilişkide bir yıkım değil, enkazdan yeni bir şey inşa etme çabası var. Birbirlerini suçlamak yerine birbirlerine tutunuyorlar. Bu, onları bu fırtınanın ortasındaki en sağlam bağ yapıyor olabilir. Onlarınki bir ittifak. Adil ve Esme yıkıcı bir savaşın içindeyken, Oruç ve Eleni o savaşın kalıntıları arasında bir barış ve yeniden inşa alanı yaratmaya çalışıyorlar. Ve bu savaşın bir de masum kurbanları var. Fatime ve İso. Bir tehditle bir zorbalıkla başlayan bir evlilik. Ama Adil İso'yu o keçilerin önüne attığında her şey değişiyor. Fatime, abisine karşı eniştesini savunuyor. Ortalık kirlenmesin diye seni korudum dese de aslında orada bir bağ kuruluyor. O an Fatime sadece Adil Koçarı'nın piyonu olan bir kadın değil, kendi vicdanı olan bir kadın olduğunu gösteriyor. Adil ve Esme savaşın ta kendisi. Oruç ve Eleni savaş sonrası kurulan bir ittifak. Fadime ve İso savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışırken birbirini bulan iki mülteci gibi. Her biri o büyük aile kavgasının bir yansıması ve sonucu. Ve tüm bu duygusal fırtınaların ortasında karakterlerin peşinde koştuğu iki de çok somut hedef var.
Herkesin aradığı o gizemli silah ve Fırtına Çay şirketinin kontrolü. Biri geçmişin hayaleti, diğeri geleceğin anahtarı. Çok doğru. Silah, fiziksel gücü ve yasa dışılığı temsil ederken, şirket, meşru gücü ve toplumsal statüyü simgeliyor. İkisi ve kontrol demek. Ve bu kontrolü ele geçirmek için her yol mübah. O evlilikten, o hayattan kurtulmasının tek anahtarı. Yani Esme için o silah sadece bir metal parçası değil, özgürlüğünün bileti. Şirket toplantısıysa tam bir akıl oyunu. Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı yer, oylar eşitleniyor ve her şey bir anda Eleni'nin iki dudağının arasına bakıyor. Tam o anda Şerif elindeki en kirli kartını oynuyor. Eleni'yi sırla tehdit ediyor. Eğer oyunu bana verirsen, Oruç'un sizden sakladığı o büyük sırrı sana söylerim. Bu, bilginin gücü ele geçirmek için nasıl bir silaha dönüştürüldüğünün en net, en acımasız örneği. Bir saniye, yani o ana kadar soyut bir tehdit olan sır, bir anda bir iş anlaşmasında rüşvet olarak masaya konuluyor. İnanılmaz. Ama Eleni'nin cevabı daha da inanılmaz, sır öğrenmek istemiyorum diyor. Şerif'in tehdidini elinin tersiyle itip oyunu Oruç'a veriyor ve bütün dengeleri alt üst ediyor. O an ahlaki bir duruş, milyon dolarlık bir şirketin kaderini değiştiriyor. Sadece şirketin kaderini değil, herkesin kaderini değiştiriyor. Oruç birkaç gün önce mesleği elinden alınmış, itibarı sıfırlanmış bir adamken o bir oyla Karadeniz'in en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı oluveriyor. Bekle bir dakika, yani Adil Oruç'u bitirmek için yola çıkıyor, doktorluğunu elinden alıyor ama kendi başlattığı bu süreç Oruç'u eskisinden bile daha güçlü bir hale mi getiriyor? Bu inanılmaz bir geri tepme. Satranç ustası kendi kurduğu tuzağa düşmüş gibi. Ve bu Adil'in en büyük kabusu, kendi hamlesiyle en büyük rakibini sadece maddi olarak değil, meşruiyet olarak da güçlendirmiş oldu. Oruç artık sadece Fırtına ailesinin doktoru değil, Fırtına Çay şirketinin resmi lideri. Adil'in savaşı şimdi çok daha zor ve çok daha kişisel bir hal aldı. O, Oruç'u cezalandırdığını düşünürken aslında ona tahtın anahtarını hediye etmiş oldu. Hayatın ironisi de bu, attığınız her adımın sonucunu asla tam olarak kontrol edemezsiniz. Vay canına. Peki tüm bu düğümleri çözmeye çalıştıkça daha da karmaşıklaşan bu hikayeden ne anlamalıyız? Gördüğümüz şey, adaletin kişiye göre değiştiği, sadakatin ölümle sınandığı ve sırların en keskin kılıç olduğu bir dünya. Karakterler onurlarını, sevdiklerini, ailelerini korumak için sürekli imkansız seçimler yapmak zorunda kalıyorlar. Herkes kendi doğrusu için savaşıyor ve bu savaşta masum kimse kalmıyor. Bu derinlemesine incelemenin sonunda sana bir düşünce bırakmak istiyorum. Bu hikayede kolayca etiketleyebileceğin net bir kahraman veya net bir kötü adam yok. Herkesin kendi perspektifinden son derece haklı sebepleri var. Adil'in kendi düzenini koruma ve adalet arayışı, Esme'nin bir anne olarak çocuğunu koruma içgüdüsü, Oruç'un sevdiği adamı koruma çabası. Peki, her karakterin sevdiği, görev ve intikam gibi güçlü duygularla hareket ettiği böyle gri bir dünyada sen kendini kimi desteklerken buluyorsun ve bu seçimin böylesi aşırı koşullar altında doğru ile yanlışı nasıl tanımladığımız hakkında aslında ne söylüyor?